Merhabalar Sevdan Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir katmer tarifi hazırladım. Hemen hamurumuzu yoğurarak tarifimize başlayalım. Yoğurma kabına 4 su bardağı unu alıyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimdir. Yani klasik su bardağı. Şöyle unun ortasını birazcık açtıktan sonra içerisine bir tane yumurta ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve 1 su bardağı suyu ekleyerek yoğuruyorum. Sonra gerekirse biraz daha su ekleyeceğim. Hamurumuzun kıvamı yumuşak bir kıvamda olacak. Ele yapışmayan ama kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğiz. Kullandığımız unun marka farklılığından dolayı ve yumurtanın büyüklüğünden dolayı su ölçüsünde değişiklik olabilir arkadaşlar. Bu yüzden suyu kontrollü ekleyelim. Hamurumuz istediğimiz kıvama gelince su eklemeyi bırakalım. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuz sert olmasın. Biraz toparladıktan sonra tezgaha aldım ve bu şekilde yoğuruyorum tezgahta. İyice pürüzsüz hale gelene kadar yoğurdum. Ve şimdi hamurumu 4 eşit bezeye bölüyorum. 4 tane katmer elde edeceğiz. Bezelerimi bu şekilde yaptıktan sonra unluyorum yapışmamaları için. Her tarafını una buluyorum. Bezelerimin hepsini yaptıktan sonra üzerine bir poşet kapattım. 20 dakika dinlendirdim arkadaşlar. Ve 20 dakika dinlendikten sonra açmaya başlıyorum. Bezenin altına üstüne biraz un ekledikten sonra oklava ile açıyorum hamurumu. Hamurumu açarken unun bittiği yerlerde tekrar azar azar un serperek hamurumu açmaya devam ediyorum. İlk hamurumuzu açmayı tamamladım. İçerisine erittiğim tereyağı ve sıvı yağ karışımından ekliyorum. 50 gram tereyağı eritmiştim. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ekledim arkadaşlar. Kaşıkla hamurun üzerine döküyorum ve fırça ile her tarafını yağlıyorum. Mutlaka her tarafına yağın gelmesine dikkat edelim. Hamurun bir ucundan tutup diğer ucuna doğru katlıyorum arkadaşlar. Yani hamuruma D şekli veriyorum. Açık kalan kısımları da böyle elimle düzelterek kapattım. Ve bu şekilde katladıktan sonra bir hamur kesici ile 2 parmak genişliğinde şeritler kesiyorum. Ben katmerlerimi genellikle bu yöntemle yapıyorum artık. Çünkü katları daha güzel ayrılıyor. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık oluyor arkadaşlar. Ve incecik tül gibi oluyor. Videomun sonunda da göreceksiniz zaten. Mutlaka sizlere de bu yöntemle yapmanızı tavsiye ediyorum. Kesme işlemini tamamladıktan sonra hamurun en ucundaki kısa olan şeritten başlayarak rulo şeklinde sarıyorum. Ve ilk sardığım ruloyu diğer şeridin üzerine koyup tekrar onu da sarıyorum arkadaşlar. İşlem bu kadar. En uç kısımdan başlayarak sırayla diğer şeritleri birbirinin üzerine sarıyorum. Sardığım rulo biraz büyüdükten sonra masanın üzerine koydum ve kalan şeritleri de bu şekilde etrafına dolayarak sardım arkadaşlar.
Şeritlerin hepsi bitene kadar bu şekilde sarıyoruz arkadaşlar. Bu işlemi yapmak da oldukça zevkli. Diğer katlama yöntemiyle yapılan katmerler de var tabii ki ama bu yöntem bir başka. Gerçekten de o kadar güzel ayrılıyor ki katları incecik tül gibi oluyor. Birazdan videomun sonunda da göreceksiniz. Şeritlerin hepsini sardım arkadaşlar. Rulomuzu hazırladım ve bir tabağın içerisine alıp bir kenara alıyorum. Diğerlerini yapmaya geçiyorum. Şimdi diğer hamurumun da yine altına üstüne un ekleyip açmaya başlıyorum. Hamurumuzun içerisinde maya veya kabartma tozu yok arkadaşlar. Oldukça az bir malzeme ile yoğurduk hamurumuzu. Oklava kullanamayan arkadaşlar hamurunuzu merdane ile de açabilirsiniz. Ama oldukça ince açmaya gayret edelim. Ne kadar ince açarsak o kadar katmerimiz güzel olacaktır. İkinci hamurumuzu da açtık. Şimdi üzerini yağlayacağız. Tereyağı ve sıvı yağ karışımından yeteri kadar ekliyorum ve fırça ile hamurun her tarafını yağlıyorum. Her tarafını gördüğünüz gibi yağladım. Yine aynı şekilde bir ucunu diğer ucuna kapatıyorum ve hamuruma yine D şekli veriyorum. 2 parmak genişliğinde şeritler kesiyorum. Ve ilk hamurda yaptığımız gibi kısa uçtan başlayarak rulo şeklinde sarıyoruz. Ve sardığımız ruloları diğer şeritlerin üzerine koyarak birbirinin üstüne sarıyoruz hepsini. Yine rulo büyüdükten sonra masanın üzerine koydum ve etrafına dolayarak sarıyorum kalan şeritleri. İkinci rulomuzu da hazırlamış olduk. Yine onu da tabağın içerisine alıp bir kenara alıyorum. Diğerlerini yapana kadar kenarda bekliyor arkadaşlar. Hamurlarımın hepsini aynı şekilde hazırladım. Şimdi ikinci açma işlemine geçiyorum. Tezgaha biraz un serptikten sonra ilk yaptığım ruloyu alıyorum ve açmaya başlayacağım. Eğer katmerinizi akşamdan yapmak isterseniz hamurunuzu yoğurun. Yağlayıp rulo yaptıktan sonra üzerine bir poşet kapatın ve buzdolabına kaldırın. Sabaha sadece açıp pişirmesi kalsın. Akşamdan hazırlayıp yaptığınızda daha pratik olacaktır. Ben video çektiğim için aynı gün içerisinde yaptım. Akşamdan hazırlamak isterseniz o şekilde de olur. Katmerimin her tarafını aynı incelikte açmaya gayret ettim. Oklavayı her tarafında gezdirdim arkadaşlar. Bir servis tabağı büyüklüğünde açtım. Ve açtığım katmeri bir kenara alıyorum. Diğerlerini açacağım şimdi. Yine altına üstüne un ekliyorum yapışma olmaması için. Biraz elimle bu şekilde bastırdıktan sonra oklavayla açıyorum. Katmerlerimizi açarken hamurun yönünü değiştirerek açalım mutlaka. Her tarafı aynı incelikte olması için. Bir de yuvarlak formunu bozmamaya dikkat edelim. Katmerlerin hepsini açıp hazır ettikten sonra pişirmeye geçiyoruz. Tavamı önceden ısıttım ve fırçayla çok az sıvı yağ gezdiriyorum tavaya. Ve ilk açtığımız katmeri alarak pişirmeye başlıyorum.
Katmerin üstte kalan kısmını da yine fırçayla yağlayalım. Yağını fazla abartmayalım arkadaşlar. Fırçayla biraz sürmemiz yeterli olacaktır. Şimdi altını üstüne çeviriyorum. Bakın çok güzel bir şekilde pişmeye başladı. Yine çevirdiğimizde eğer alt kısmı kuruduysa yağ sürelim. Ama kurumadıysa yağ sürmenize gerek yok. Yani yağlı görünüyorsa tekrar yağ sürmenize gerek yok. Benimki biraz kuru göründüğü için tekrar yağ sürdüm. Bu şekilde çevire çevire pişiriyorum. Ve yine kuruma olan yerlere yağ sürüyorum. Görüntüye bakar mısınız? Gerçekten muhteşem oldu. İlk pişen katmerimizi aldık. Bakın harika görünüyor. Diğerlerini de aynı şekilde pişirmeye devam ediyorum. Tavaya yine sıvı yağ ekliyorum. Bu katmer tarifi denediklerimin içerisinde, yaptığım diğer katmerlerin içerisinde en iyisi diyebilirim. Mutlaka sizler de yapın diyorum. Tarifime birebir uyduğunuz takdirde muhteşem katmerler yapabilirsiniz. Kahvaltı sofralarınıza, misafirlerinize, çay saatlerinize gönül rahatlığıyla yapıp tüketebilirsiniz. Eğer fazla yapayım, dondurucuya koyayım derseniz de olur. Katmerlerinizi pişirin ve soğuduktan sonra derin dondurucuya kaldırın. Çıkardığınızda buzu çözüldükten sonra tavada veya tost makinesinde ısıtıp yine aynı tazelikte tüketebilirsiniz. Hemen tekrar şunu belirtmek istiyorum. Katmerlerimizi pişirirken bu şekilde üzerine kuruyan yerlerine sıvı yağ sürerek pişirelim. Bakın daha güzel kızarıyor böylelikle. Katmerimiz pişti. Şimdi alacağım arkadaşlar. Hepsini aynı şekilde pişirdim ve tepsinin içerisine aldım. Bu şekilde sizlere göstereceğim şimdi. Katmerlerimin dördünü de aldım tepsiye. Bakın şimdi içinin nasıl kat kat ve ne kadar ince olduğunu göreceğiz. Şöyle yakından göstereyim. Her katını tek tek açıyorum bakın. Hiç yırtılma yapışma yok. Bakın incecik, zar gibi mi desem, tül gibi mi desem, ikisi de yakışır bu katmere. Gördüğünüz gibi muhteşem. O kadar güzel oldular ki şöyle tekrar tekrar gösteriyorum sizlere. Daha önce aynı katmerin içerisine yeşillik ekleyerek de yapmıştım. O da yine muhteşem olmuştu. Instagram sayfamda paylaşım rekorları kırdı bu tarifim. Yine bu katmerim de çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Ne kadar ince olduğu ve katlarının ne kadar güzel ayrıldığını görebiliyorsunuz. Bu tarifi mutlaka deneyin diyorum arkadaşlar. Eminim pişman olmayacaksınız. Hatta çok beğeneceksiniz. Gerçekten de garantili bir tarif. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Harika bir lezzeti var. Bakın şöyle iyice yakından da gösteriyorum sizlere. Muhteşem incecik oldular. Her katı tek tek ayrılıyor bakın. Bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Tarifimin malzeme listesini açıklama kısmına ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorularınızı ve yorumlarınızı bana yorumlar kısmından iletebilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz ve tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz.
Beni izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler için faydalı olmuşumdur. Yeni ve güzel tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.